Uzun zamandır PC'ye gelmesini beklediğimiz Uncharted serisinin 4. oyunu olan Uncharted 4: A Thief's End sonunda çıkış yapıyor. Muhakkak benim gibi birçok oyuncu sırf konsolu olmadığı için God of War gibi bu seriyi zamanında oynama fırsatı yakalayamamıştır. O yüzden böylesine özel oyunların Sony tarafından PC oyuncularına sunulması gerçekten büyük bir gelişme. Ama konumuz bu değil. Konumuz benim gibi Uncharted serisini kaçırmışlar için tüm serinin hikayesini baştan sona ele alıp genel hatlarıyla hikayenin nereden nereye gelmiş olduğuna bir bakalım dedim. Özellikle seriye son oyundan girecekler için güzel bir kaynak olmasını umuyorum. Bu arada eğer seriyi hiç oynamadıysanız ve bu videoyu izliyorsanız haliyle hafif ve ağır spoiler yiyebilirsiniz. Şimdiden söylüyorum ki aramız bozulmasın. Sonra sinirlenir, kanala abone falan olmazsınız, tadımız kaçmasın. Bu arada önceki oyunları oynamadıysanız eğer emülatör ile de olsa oynamanızı tavsiye ederim. Zira ben oynadım, hiç fena değildi. Evet, video biraz uzun olacak, onun için şimdi sizlere bir jest olarak kanala abone olurken sizler jestinizi yapıp kanala abone olduysanız bizler de sizin için çok büyük bir jest yapıp içinizden bir kişiye Uncharted hediye ediyoruz. Nasıl katılacağınızı videonun sonunda detaylı olarak bildireceğim. Ben de serinin ilk oyunun hikayesiyle bu güzel seriye başlayayım. Bu arada videonun sonunda serinin son oyununun geliştirme sürecinde yaşanan krizlere ve olaylara kısaca değineceğim. Çünkü gerçekten anlatılması gereken önemli olaylar yaşanmış. Bunları görmezden gelmek olmaz. Kahramanımız Nathan Drake profesyonel bir hazine avcısıdır. Zeki, çevik, kendini geliştirmiş, farklı diller öğrenmiş, kültürlü biri. Nathan aynı zamanda İngiliz kaşif deniz kaptanı Sir Francis Drake'in soyundan geldiğini iddia ediyordu. Ailesinin kendisine vermiş olduğu bir yüzükteki koordinatları araştırdığında atası olduğunu öğrendiği Sir Francis Drake'in tabutunu denizin dibinden çıkartır. Tüm bu yaşananlara da gazeteci Elena Fisher kayıt altına alarak hazine avcımızın maceralarına ortak olur. Tabutu açtıklarında bir hazine yerine Sir Francis'in Eldorado altın şehrinin yerinin yazılı olduğu günlüğünü bulurlar. Hazine avına çıkan Nathan korsanların saldırısına uğrayarak teknesini kaybeder. Tam bu sırada avcımızın akıl hocası ve en iyi dostu olan Sully deniz uçağıyla gelir, hem Nathan'ı hem de gazeteci Elena'yı kurtarır. Kafa kafaya veren Nathan ve Sully Eldorado'yu bulmak için yola çıkarlar. Elena'nın ise yapacağı haberlerin başlarına sıkıntı çıkaracağını düşündükleri için onu da geride bırakmaya karar verirler. Günlükte yazan notları takip ederek hazinenin olduğu noktaya gelirler. Geldikleri yerde bir zamanlar büyük bir heykelin bulunduğu girintiyi fark ederler. Bunun sonucunda Eldorado'nun bir şehir değil, altın adam heykeli olduğunu anlarlar. Adada yaptıkları araştırmadan eski bir Alman Nazi botunu fark ederler. Botun içerisindeki bir cesedin üzerinden Francis'in günlüğündeki eksik bir sayfayı bulurlar. Bu eksik parçaya göre altın heykel farklı bir adaya götürülmüştü. Ne yapacaklarını düşünürken Sully'nin eski bir alacaklısı olan Gabriel Roman ve adamları tarafından saldırıya uğrar. Bu saldırıda Sully göğsünden vurularak öldürülür. Nathan'ın kaçmaktan başka çaresi yoktu ve yardımına da geride bıraktığı Elena yetişir. Kullandıkları uçakla beraber kaçan ikilimiz hazinenin bulunduğu adaya yaklaştıklarında uçakları silahlı saldırıya maruz kalınca ikili tekrardan ayrılmak zorunda kalırlar. Kahramanımız Elena'yı bulmak için adadaki kaleye doğru yola çıkar. Ama bu sefer Eddie liderliğindeki korsanlar tarafından ele geçirilir. Eddie hazineyi bulmak için Nathan'ın kendisine yardım etmesini ister. Edersin etmezsin derken tekrardan Elena'nın yardımıyla Nathan ikinci kez kaçmayı başarır. Adada bulunan gümrük binasına gelen ikili burada heykelin daha iç bölgelere taşındığını gösteren kayıtlar bulur. Elena Nathan'ı bulmak için çalışırken Sully'nin hayatta olduğunu, Roman ve Raja'nın elinde olduğunu öğrenir. Sully'yi kurtarmak için yola çıkan ikili, Sully'nin tutulduğu mekanı bulur ve eski dostunu kurtarır. Sully'nin uğramış olduğu silahlı saldırıdan da Francis'in günlüğünü sayesinde kurtulduğunu anlarız. Roman'ın eline geçince de onlara yardım edeceğini söyleyerek zaman kazanıp hayatta kalmayı başardı. Elena, Sully ve Nathan bir araya gelerek asıl görevleri olan hazinenin peşine düşerler. Hazineyi bulmak için geldikleri manastırda Roman ile Eddie arasındaki tartışmaya kulak misafiri olurlar. Bu tartışmanın sebebi de Eddie'nin Nathan'ı yakalamadaki başarısızlığıdır. Roman, "Senden bir bok olmaz" diyerek Eddie'yi suçlarken Eddie de "Adada gizemli bir güç var. Adamlarımı onlar öldürdü" şeklinde kendini savununca Roman da "Yazık taşıdığın o kafaya" der ve Eddie'yi yanından kovar. Elena ve Nathan da dedikoduyu ara vererek hazineyi bulmak için yola koyulur. Manastırın gizli geçidini bulan ikili Sir Francis Drake'in cesedine ulaşır. Nathan tam oradan ayrılırken mutasyona uğramış insanlar tarafından saldırıya uğrayan Eddie'yi kurtarmak istese de maalesef başarılı olamaz. İkilimiz beraber kaçarken terk edilmiş bir Alman üssü bulurlar. Etrafı araştırırken Nazilerin 2. Dünya Savaşı sırasında heykeli bulduklarını ve lanetli olduğunu öğrendiklerini fark ederler. Sir Francis, heykelin sahip olmuş olduğu gücün farkındaydı ve onun için heykeli adada tutmak istiyordu.
Sir Francis mutantlar tarafından öldürülmeden önce tüm gemileri yok ederek her şeyi adada tutmaya çalışır. Ve bunu da canıyla öder. Ne ara yakalandığını anlamadığım herkesi kurtaran dünya tatlısı Elena'yı kurtarmak için Sully ile beraber yola çıkan Nathan, Roma'nın heykeli ele geçirdiğini fark eder. Navarro'nun emriyle heykeli açan Roma'nın El Dorado mumyasından çıkan zehirli gaz ve toz ile mutasyona uğramaya başlarken Navarro tarafından öldürülür. Navarro'nun asıl amacı bu virüsü biyolojik bir silah olarak satmak. Buna izin vermek istemeyen ekibimiz Navarro ile çatışmaya başlar. Sonunda hem Navarro'yu hem de heykeli okyanusun dibine göndermeyi başarırlar. Tüm tehlikeleri ortadan kaldırdıktan sonra Elena, Sully ve Nathan adadan birkaç parça sandık alarak sonraki macera için adadan ayrılırlar. Uncharted 2 Among Thieves. El Dorado heykelinin okyanusun dibine gönderilmesinin üzerinden tam 2 yıl geçti. Sully'nin elde etmiş olduğu ganimetleri tropikal adalarda hiç eden Nathan abimizin keyfi yerindedir. Yediği önünde, yemediği arkasında keyfine bakıyor. Günler böyle geçip giderken eski arkadaşlarından biri olan Harry Flynn çıka gelir ve çok değerli olduğunu söylediği Moğollara ait bir gaz lampasının çalmasına yardım etmesini ister. Chloe Frazer ile de geçmişte bir muhabbeti olan Nathan, hem hazineyi alırım hem Esmer'i ne de güzel olur sahilde gezmesi der ve yardım etmeyi kabul eder. Gaz lambasını çalmak için ekibin yolu dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a düşer. Çünkü gaz lambası İstanbul'daki bir müzede tutulmaktadır. Müzeye girer ve lambayı bulurlar. Lambayı kırdıklarında her zamanki gibi içinde yine bir kağıt parçası çıkar ama bu kağıt parçası boştur. Nathan lambanın yanıcı reçineden yapıldığını anlar ve reçineleri yakınca gizli yazılar ortaya çıkar. Böylelikle ne yapacaklarını, nereye gideceklerini anlamış olurlar. Tam müzeden çıkacakken kaypak Harry, Nathan'ı yarı yolda bırakır. Bu da yetmezmiş gibi müzenin alarmlarını aktif hale getirerek polis tarafından yakalanmasını sağlar. Aradan 3 ay geçer, 3 ay boyunca kader mahkumu olan Nathan'ın yanına tek gerçek dostu Sully ve esmer güzeli Chloe gelir. Chloe'yi görünce kan beynine çıksa da oturup dinlediğinde asıl puşluğu Harry'nin yaptığını, onun da Lazarevich adında biriyle iş tuttuğunu öğrenir. Amaçlarının da Marco Polo'nun günlüklerine sahip olmak olduğunu anlıyoruz. Sully, Nathan ve Chloe hep beraber Borneo'ya gidip Lazarevich'in kampına sızarlar. Bu sızmanın en önemli adamı köstebek rolündeki Chloe'dir. Nathan, Sintamani taşının Şambala'dan hiç çıkmadığını anlar. Polo'nun mürettebatının cesetlerinin olduğu tapınağın yanı sıra taşıyıcısının Nepal'deki bir tapınaktan Şambala'ya geçeceğini belirten bir puruba ile haritayı bulurlar. Flynn ve adamları tarafından fark edilen ekibimiz hızlıca oradan uzaklaşır. Macera Nepal kırsallarında devam eder. Nathan'dan önce Flynn adamları Nepal'e gitmiştir bile. Bu arada önceki oyundan hatırlayacağınız Elena ve Jeff de Nepal'dedir. Onlar da Lazarevich'i takip ederler. Nathan ve Chloe Şambala'nın Himalayalardaki yerini ortaya çıkarmak için Furva'yı kullanırlar. Bu sırada Jeff pusuya düşürüldükten sonra Chloe onu geride bırakmayı teklif etse de Nathan ve Elena ona yardım eder ama Lazarevich tarafından yakalanarak öldürülür. Şambala'nın yerini Elena ile kaçan Nathan'dan alırken Chloe kimliğini korumak için taraf değiştirir. Lazarevich tarafından yakalanan Chloe'ye yardım etmek isteyen Nathan zor da olsa Elena'yı ikna eder ve onu da yardımıyla trene ulaşır. Esmer ablamızı bulduktan sonra hadi gel balım çiçeğim dese de her kadında olduğu gibi Chloe'nin de kıskançlık damarı patlar ve Nathan ile tartışmaya başlar. Nathan ise yılan kaçmış götümüze leylek arıyoruz çıkartmaya sokacağım tribe derken tam bu sırada Flynn gelir ve Nathan'ı karnından vurur. Biliyordum böyle olacağını. Tam ikinci kez ateş edecekken Chloe araya girer ve Nathan son bir hamleyle treni havaya uçurarak Flynn elinden kurtulur. Bilincini kaybeden Nathan'ı bir Tibet şarapası olan Tenzin bulur ve köyüne getirir. Bir süre sonra kendine gelen Nathan karşısında Elena'yı görür. Tren kazası takip ederek buraya kadar gelmeyi başarmıştır. Akıllı kız sonuçta. Uzun yıllar önce bu tapınağa gelen Alman kaşif Karl Schäfer Nathan'ın neyin peşinde olduğunu anlar. Ona bilmediği her şeyi anlatır ve Lazarevich'in Sintamane taşına sahip olmaması için yoluna devam etmesi gerektiğini söyler. Çünkü bu taşa sahip olanların yapabileceklerinin sınırı yoktur. Olayları daha iyi anlaması için Alman tarafından gizemli bir mağaraya gönderilmiştir. Nathan bu mağarada neyin nasıl olduğunu öğrenirken Lazarevich köye baskın düzenler ve Karl Schäfer dahil birçok kişiyi öldürür. Son nefesinde kelime işaret getirmek yerine Lazarevich'i taşa sahip olmasını engellemesi gerektiğini, gerekiyorsa taşı yok et ama Lazarevich'in eline geçmesine izin verme deyip sıkıca uyardıktan sonra hakkın rahmetine kavuşmuştur. Gazı alan Nathan yola koyuldu. Nathan ve Elena manastırın altındaki Şambala'ya giden gizli geçidin kilidini açacakken Lazarevich tarafından ele geçirilir. Artık Nathan, Elena, Chloe ve Lazarevich karşı karşıyadır. Lazarevich seç birini diyerek iki kadından birini seçmesini isterken Nathan da bir anda Ozan Güven karizmasıyla olaya tepkisini koyar. Ne salak salak sorular soruyorsun ya?
Ne kadar salak sorular. Nathan ben sana bendeki taşı vereyim, sen de bana sendeki taşları ver diyerek güzel bir anlaşma yapar. Böylece manastırın altındaki gizli şehrin kapıları açılır. Açılır açılmasına da sonrasında ortalık fena karışır. Kapı açıldıktan sonra şehrin yerlileri Lazarevich ve adamlarını patates eder. Fırsattan istifade Nathan da elindeki iki taşı alarak tapınağın merkezine doğru kaçar. Nathan, Sintamane taşının yanıcı reçineyle birlikte eski bir hayat ağacının özünden elde edilen dev bir kehribar olduğunu keşfeder. Asıl önemli olan ağacın öz suyudur. Kim ki o sudan bir yudum içerse yenilmez biri olacağı kabul edilmektedir. Lazarevich de gerçekten bunun peşindeydi. Nathan tam bu esnada nasıl etmeli de Lazarevich Totoş'unu şu ağaçtan uzak tutmalı diye düşünürken nereden çıktığı belli olmayan Flynn elinde bir bomba ile ben zaten geberiyorum, azdan az çoktan çok gider diyerek elindeki bombayı patlatır. Bu patlamadan sonra Elena ağır yaralanır. Nathan Elena'yı Chloe'yi bırakarak iki taş baş başa ben giderim paşa paşa diyerek Lazarevich'in karşısına çıkar. Lazarevich ise ağaç özünü içince Nathan hafiften içine doğru sıçsa da erkekliğe bok sürdürmez ve dikine dikine oynar. Ağacın altında karşı karşıya gelen Nathan ağacın reçinelerine ateş ederek Lazarevich'i güçsüz hale getirir ve yıkılmakta olan tapınaktan kaçarken Lazarevich'i kaderiyle baş başa bırakır. Tam her şey bitti derken oyun sonunda önemli bir boss fight vardır. Chloe ve Elena. Chloe Nathan'ın yanına gelerek Ezgi Mola oyunculuğunda sorusunu sorar. Seviyorsan seviyorum de, zamanımı harcama, ümrünü çıkarım ha. Ümrünü çıkarım ha. Kendine gel, şekil yapma, kop çocuğuyuz biz, defol gire. Cevabını aldıktan sonra sahne artık Nathan ve Sarı Taş Elena'nındı. Oh my word. You thought I was dead. Uncharted 3 Drake's Deception. Hayat ağacının altında yaşanan olaylar üzerinden 2 yıl geçmiştir. Nathan iki taştan tek taşa düşmüş, elindeki tek taş ile oynamaya devam ederken yine yeniden biri çıkar gelir ve güzelim atmosferin içine eder. Talbot adında bir kalpazan Nathan'ın ata yadigarı olan yüzüğünü satın almak ister. Bu ticaret esnasında Talbot'un sahte para kullandığı ortaya çıkınca ortalık karışır. Bu sefer devreye bu Talbot'un sahibi Marlowe çıkar ve Nathan'ın ata yadigarı yüzüğünü çalar. Çaldığı yetmezmiş gibi de Marlowe'un adamı Cutter hem Nathan'ı hem de Sally'yi vurur. Parmağımızdaki yüzüğü kaptırdıktan sonra bir flashback olur ve tam 20 yıl öncesine gideriz. Nathan'ın çocukluk yılları. Yer Kolombiya'nın Cartagena kenti. Sir Francis Drake yüzüğü bulmaya çalışırken Sally ile karşılaşırız. Sally Nathan'ın peşinde olan Marlowe'un adamlarını etkisiz hale getirerek Nathan'ın koruması altına alır. Yani Sally ve Nathan'ın dostluğu çok eskiye dayanır. Gelelim günümüze. Cutter tarafından bizim eski dostlarımız vurulmuştur. Ama işin aslı başka. Cutter da Sally'nin eski dostlarından ve Marlowe'u yakalamak için tezgah kurmuşlardır. Böylelikle onu yeraltı kütüphanesine kadar takip ederler. Bu kütüphaneden de Kraliçe 1. Elizabeth tarafından kayıp şehir Ubar'ı bulmak için görevlendirilen Lawrence'ın Arabistan'a yolculuğunun haritasını bulurlar. Elde ettikleri bilgilere göre kayıp şehre gidebilmek için ihtiyaçları olan 2 tane ipucunun biri Fransa'daki şatoda, biri de Suriye'de bulunan bir kalededir. Nathan ve Sally önce şatoya gidip aradıkları ipucunu bulurlar. Ama tabii ki ne eksiktir? Tabii ki bir aksilik. O aksilik de Talbot tarafından gelir. Ama ikilimiz bu pusudan da kaçmayı başarır ve sonraki ipucu için Suriye'ye giderler. Tam son ipucunu almış mekandan çıkış yaparken yine Marlowe'un adamları peşlerine takılır. Onlardan da kaçarken mültecilerin saldırısına uğrayan ekibimiz canlarını son anda kurtarır. Suri şaka lan şaka. Kaçarken Cutter bacağını kırınca Chloe'yi ona bakması için geride bırakır, Yemen'de bulunan mezarı bulmak için yola çıkarız. Her zamanki gibi yine Elena'nın yardımıyla aradığımız mezarı buluruz. Bilin bakalım yine ne oldu? Evet, Marlowe'un adamları yine geldi. Bu sefer şansı yaver gitmeyen Nathan zehirli bir okla vurulur. Marlowe Nathan'ın geçmişi hakkında bazı gizli bilgileri paylaşarak kafasını karıştırmaya çalıştı. Böylece Sally'nin yerini öğrenmiş oldu. Bir anlık dalgınlıklarını fırsat bilen Nathan oradan kaçmayı çalışırken korsan olan Ramses tarafından yakalanır. Sorgulanmak için Ramses'in gemisine götürülen Nathan tahmin edebileceğiniz gibi oradan da kaçmayı başarır. Hem de Ramses'in gemisini batırmayı başararak. Nathan batan gemiden sağ çıkmayı başarır. Elena da Sally'nin Marlowe'un elinde olduğunu, onları Ubar'a götürdüğünün bilgisini verir. Nathan da hemen bir plan yapar ve Marlowe'un konvoyuna bir kargo uçağına sızarak yaklaşırken fark edilir ve çatışma esnasında uçağa düşer. Bir Bedevi topluluğunun lideri olan Salim tarafından kurtarılır. Karşılıklı sohbet eden Nathan ve Salim birbirlerine dertlerini anlatır. Bu Ubar şehri Kral Salomon'un cinlerle uğraşmasından dolayı lanetlenmiş. Kral da zalimin tekiymiş. Hatta bizim Salim zamanında Kral Salomon tarafından mahkum bile edilmiş.
Nathan da kendi başına gelenleri anlatır. Hadi o zaman kalk önce senin işi halledelim deyip Marlowe'un konvoyuna saldırır ve Sally'yi kurtarırlar. Tam her şey yoluna girecek derken bir kum fırtınası çıkar ve Salim'i kaybederler. Garibim Salim ne bilsin Nathan'a selam verenin sabahı görmediğini. Doğduğun gün güneş tutuldu. Kırkında dere kurudu. Hamama vardın harman tutuştu. Askere gittin muharebe çıktı. Köye döndün sel bastı ekine kıran girdi. Salgın çıktı insana kıran girdi. Git. Öyle ya da böyle Ubar şehrinin kapılarına gelmişlerdir. Şehirden içeri girince gördükleri manzarayı hayranlıkla izledikten sonra şehrin girişindeki vazonun da içinde bulunduğu havuzdan su içerek kendilerine gelirler. Suyu içtikten sonra Nathan'ın kafa bir hoş oldu ve Talbot'un Sally'yi öldürdüğünü gördü. Talbot'un peşine düşen Nathan peş peşe halüsinasyonlar görmeye devam etti. Kısa bir koşuşturmacadan sonra az da olsa kendine gelen Nathan gerçek Sally'yi bulur. Sonradan anlaşılır ki tüm bunlara sebep olan da şehri yok eden de bu lanetin kaynağı da şehrin girişindeki vazoymuş. Vazonun laneti suya bulaştığı için herkesi etkiliyordu. Kraliçe Elizabeth de Francis Drake'i bu gücü ele geçirmek için gönderdi. Francis de bunu fark edince olacaklardan korktuğu için kraliçeye yalan söylemek zorunda kaldı. Marlowe bu sırada vazoyu bir tür vinç yardımıyla ele geçirmeye çalışırken Nathan olaya müdahale eder ve vazoyu almasını engeller. Böylelikle şehrin yok olmasına sebep olur. Buna öfkelenen Marlowe ve Talbot Nate ve Sally'yi köşeye sıkıştırmışken üzerlerinde durdukları zemin çöker ve Marlowe bir kum bataklığına saplanır. Nathan'da hiçbir şey olmamış. Tüm bunlar Marlowe'un yüzünden başına gelmemiş gibi kalkıp gudubet kadına yardım etmeye çalışıyor. Toparlarsak Marlowe Drake'in yüzüyle beraber kuvvetle muhtemel cehennemin en güzel yerinden olup biteni izlemek için yola çıkmıştır. Marlowe yetmezmiş gibi bir de yancısı Talbot gelir ve onunla da ufak bir sohbet eder ve kendisini Marlowe'un yanına uğurlar. Tek başına kalan Nathan ve Sally'nin yardımına yiğit delikanlı Salim yetişir. Kahramanlarımız Salim'in de yardımıyla Yemen'e döner. Elena ekibimize katılır. Nathan elinde kalan tek kıymetli taşın o olduğunu anladığından mütevellit Sally'nin kendisi için sakladığı eski alyansını tekrardan sarışın yengemize geri verir. Sally'nin yeni uçağıyla beraber başlarına gelecek bir sonraki maceraya kadar oradan uzaklaşırlar. Uncharted 4: A Thief's End. Şimdi ise yıllar öncesine Nathan'ın yetimhanedeki zamanlarına gidiyoruz. Burada aldığı eğitimler bundan sonraki hayatında çok önemli yerlere sahip olacak. Latince dersleri bunlardan biridir. Zeki olmakla beraber aynı zamanda aşırı derecede yaramaz olan Nathan'ın kardeşi Sam ile beraber eğlenmek için yetimhaneden firar ederler. Ama işler Nathan için pek beklendiği gibi gitmez. Abisinin bir motor aldığını görünce başını sıkıntılı işlere soktuğunu anladı. Bir de bunun üzerine çok para kazanıyorum ama bir yıl buradan uzaklaşmam gerek deyince Nathan da haklı olarak beni buraya bıraktığın yetmezmiş gibi bir de şehri mi terk ediyorsun diyerek sitem etmeye başladı. Tam hepten suratını dökecekken Sam annemizin eşyalarını buldum gidip almaya ne dersin deyince sevinçten her şeyi unuttu. Beraber şehrin diğer ucundaki yere gidip annelerine ait olan eşyaları almak için yola çıktılar. Tam eve girdiklerinde evin sahibi yaşlı bir kadın tarafından yakalanırlar. Bu kadın annesinin patronuymuş ve kendisini çok yakından tanıyormuş. Tam maziden filan konuşacaklarken kadın birden olduğu yere düşer ve ölür. Hiçbir şey yok. Kadın resmen ölmek için bizim çocukların yanına gelmesini beklemiş. Tam o sırada polisler gelir. Bizim kardeşler de haklı olarak korkudan topuklarlar. Bu olaydan sonra Sam de Nate de eski hayatlarına geride bırakmaya ve yeni bir hayata başlamaya karar verirler. Bundan sonra tam bir abi kardeş olarak maceradan maceraya koşarlar. Nathan ve kardeşi Sam 1695 yılında Babürlere ait olan meşhur Gunsway gemisine yapılan baskın sonunda büyük bir servete sahip olan İngiliz korsan Henry Avery'nin hazinesinin peşine düşer. Nathan, kardeşi ve Rafe Panama hapishanesine sızarlar. Amaçları burada bulunan bir ipucunu alıp korsan Ivory hazinesinin yerini bulmak. Her şey yolunda giderken hapishaneye girmelerine yardım eden gardiyan baktı bunlar sağlam mal kaldıracak, fazladan %25 avanta daha isteyince Rafe bir anda kontrolünü kaybetti ve gardiyanı öldürdü. Yapmış olduğum araştırma neticesinde bu Rafe'in dedelerinin Karadeniz'den göçmüş olduğunu, bu agresif ve sinirlik halinin başlık açıklaması olmadığını anladım. Kısaca ortalık karışır ve soluksuz bir kaçış başlar. Nathan ve Karadeniz'de Rafe kaçmaya başarsa da Sam maalesef o kadar şanslı değildir. Kaçarken vurulan Sam kardeşini yalnız bırakmak zorunda kalır.
Bu elim olaydan 15 yıl sonrasına gidiyoruz. Maceracı kaşif Nate gitmiş, yerine aile babası Nathan gelmiş. Elena ile tüm geçmişine sünger çekip yeni bir hayata başlamıştı. Her ne kadar ruhu bu sıkıcı hayat istemese de geçmişin acılarını tekrardan yaşamak istemediği için bu hayata devam ediyordu. Ta ki bir gün ısrarlı bir şekilde kapısını çalan kişiyi görünceye kadar. Koca bir mazi hiçbir şey olmamış gibi karşısında duruyordu. 15 yıl önce öldüğünü düşündüğü abisi. Ne yapacağını şaşıran Nathan kendisine gelince sabaha kadar abisiyle beraber hasret giderip başından geçen hikayeleri bir anlattı. Hasret giderme bitince Sam ağzındaki baklayı çıkardı. Hapishaneden uyuşturucu baronu Hector Alcazar'ın yardımıyla kaçan Sam, korsan Ivory hazinesinin peşine düşmüştür. Yıllar sonra abisini karşısında gören Nathan, Elena yengemize mecburen yalan söyleyerek abisine yardım eder. Artık tam kadro macera başlamıştır. Tam kadro diyorum çünkü Sally de ekibe tekrardan dahil olur. İstikamet İtalya'da düzenlenen müzayededeki Dismas idolü. Ama ufak bir problem vardır. Çünkü eski dostları Rafe ve Nadine Rose bu hazinenin peşindedirler. Bizim ekip Karadenizli Rafe'den hızlı davranır ve idolü çalar. Çaldığı yetmez, Rafe ve Nadine Rose'u birbirine düşürür ve oradan uzaklaşırlar. Bir sonraki hedef için idolü açan Nathan bir harita bulur. Bu haritada onları İskoç yaylalarındaki bir katedrale götürür. Bir sonraki ipucu için İskoçya'ya giden ekibimiz ufak bir sürprizle karşılaşır. Rose ve adamları onları beklemektedir. Ama her zamanki gibi bunları da atlatmayı başarırlar. Bu yolculuk sırasında hazinenin 12 kuleden birinde olduğunu öğrenirler. Nathan İskoçya'da ele geçirdiği ipucudan yola çıkarak kulelerin sayısını 2'ye kadar indirir. Sonuç olarak korsan kolonisinin hazırlamış olduğu Libertalia haritasını ele geçirirler. Libertalia korsanların ortak kullandıkları bir yerdi. Hazineleri sakladıkları, güvendikleri tek yer. Haliyle tüm zenginliklerini de buraya sakladılar. Kısaca hazine avcıları için tam bir ütopya. Gerçek olduğunu bile düşünmedikleri bir yerin bilgilerine sahiplerdir artık. Her şeyi yoluna koyan ve hazineye ulaşmak için son bir adımı kalan Nathan hiç beklemediği bir sorunla karşı karşıyadır. Hiçbir erkeğin düşmek istemeyeceği bir duruma düşmüştü. Karısı tarafından yakalanmış erkek kişisi maalesef. Doğada yardıma en çok ihtiyacı olan bir canlıya dönüşmüştü. Yaz kızım. 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl, 15 tane kapı. Şakir! Hoş geldin karıcığım. 30 kamyon ince kum. Rabbim düşmanımın başına vermesin. Elena ağzına geleni saydırdıktan sonra kapıya çarpar gider. Sally de senin yapacağın işi sikeyim diyerek Elena'ya sitem eder. Nathan ve Sam de olan oldu artık deyip hazinenin peşinden gider. Artık Libertalia karşılarındadır. Büyük bir hevesle hazineye kavuşmak için yola koyulan ikilinin karşısına yine Rose çıkmıştır. Onunla uğraştıkları yetmezmiş gibi bir de Rafe gelir. Ulan sorsan dünyanın en gizli yeri ama herkes orada. İşler inanılmaz derecede karışır. Öyle ki her şeyin bir yalan olduğunu öğreniriz. Hem de birinci ağızdan. Sam'in hapishaneden kaçma olayı, Alcatraz hikayesi hepsi yalanmış. Rafe ufak bir rüşvet vererek Sam'i hapishaneden kaçırmış. Sam de Nathan'ın kendisine yardım etmeyeceğini bildiği için böyle bir hikaye yazmıştır. Sonuç olarak şu an çok bok bir durum ile karşı karşıyalardır. Silah Rafe'in elinde, başını belaya soktuğu yetmezmiş gibi eşinden bile ayrılmasına sebep oldu. Bu duygusal sahneye daha fazla dayanamayan Rafe silahını ateşler. Sam merminin önüne atlamak istese de Nathan'ı kurtaramaz ve uçurumdan aşağı düşer. Her şeyin bittiğini düşündüğümüz anda Elena Nathan'ı düştüğü yerden kurtarır. Nathan da her şeye rağmen abisinin yanına gider ve onu kurtarır. Son olarak Rafe ile tansiyonu yüksek bir duelle başlıyor. Duelinin kazananı belli olsa da bu son sahnenin verdiği mesajlar gerçekten bir finale yakışır cinstendi. Belki de 12 korsanın tüm sülalesine kadar yetecek mallar olmasına rağmen aralarından 2 tanesinin açgözlülük yaparak bir yemekte hepsini zehirlemesi, daha sonra da sahip oldukları altınların içerisinde birbirlerini öldürmesi Nathan'ın ve Rafe'in son savaşını yine aynı altınlar içindeki o 2 korsanın öldüğü yerde yapması, kısaca Inception gibi final. Sonrası malum. İyiler kazanır, kötüler kaybeder. Hikaye burada biter. Normalde bu bölümden sonra oyunun detaylı bir geliştirme hikayesini anlatacaktım ama video beklediğimden uzun oldu. Hiç değinmemek de olmaz. Onun için önemli olduğunu düşündüğüm detayları paylaşıp videoyu bitireceğim. Yani inşallah. Niyetim o. Uncharted serisinden konuşuyorsak 2 isim ön plana çıkar.
Amy Hennig ve Neil Druckmann. İlk 3 oyunun hem yazarlığını hem de yönetmenliğini Amy Hennig yapmıştı. Vermiş olduğu bir röportajda bu işin gerçekten çok yorucu olduğunu dile getirdi. Çalışanlar açısından da böylesine kaliteli bir marka üzerinde çalışmak demek bitmek bilmeyen meseleler, uykusuz geceler demekti. Her ne kadar ilk 3 oyunun sorumluluğunu Amy Hennig'e ait olsa da Neil Druckmann da her zaman bu ekibin bir parçasıydı. Serinin 4. oyunun geliştirme aşamasındayken yönetmenlik koltuğuna Neil Druckmann getirildi. Bu olay başlı başına bir olaydı. Çünkü Amy hali hazırda oyunu 2 yıldır geliştiriyordu. Önemli bir kısmını da tamamlamıştı. Oyunun senaryosu neredeyse bitmiş, hatta bazı ara sahneler bile çekilmişti. Bu aşamada Neil Druckmann ile birçok konuda fikir ayrılıkları yaşamaya başladılar. Druckmann'a göre oyunun hem hikaye anlatımı hem de oynanışı sıkıntılıydı. Amy'nin şirketten ayrılmasına bu fikir ayrılıklarının neden olduğunu söylemeye başladılar. Hatta bu değişiklikten sonra Amy, Neil ve Bruce beni zorla ekipten çıkardılar şeklinde açıklama bile yaptı. Olayı bu koltuk savaşına taşımak istemiyorum ama şunu gözden kaçırmamak lazım. Neil yönetmen koltuğuna oturduğunda Amy'nin yaptığı ne varsa silip baştan yaptı diyebiliriz. Bunda haklı olduğu yönler de vardı, haksız olduğu yönler de. Bildiğiniz üzere Last of Us ekibinin başında da Neil Druckmann var. Bu ayrıntı önemli çünkü elindeki çalışanlar zaten yorucu bir projeden çıkmıştı. Önemli bir yükü omuzlarından daha yeni atmışlardı ki çok daha ağır bir yükle karşılaştılar. Düşünsenize bir, elinizde çok önemli bir iş var. Uzun bir süre uğraştıktan sonra teslim ediyorsunuz ve tatile çıkmak için patronunuzdan yıllık izin istiyorsunuz. O da size çok daha ağır yeni bir iş veriyor ve ancak bunu bitirebilirsen izne çıkabilirsin diyor. Kafayı yersiniz yeminle. Uncharted 4 içinde geliştirme sürecinin baştan başladığını düşürürsek 200 kişilik bir ekip için bitmek bilmeyen geceleri tahmin edebilirsiniz. Hatırlarsanız Diablo belgeselini yaparken de bu tür konulara uzun uzun değinmiştik. Kartlardan o videomuzu da izleyebilirsiniz. Neil ve Bruce nereden nasıl başlayacaklarını ve nereye varacaklarını gösteren bir sunum hazırlamışlardı. Sunumu izleyen ekiptekilerin yüz ifadesini gören ikili, projenin bu kadar iddialı görünmesi onları biraz korkutmuştu derken neyi kastettiğini anlıyorsunuzdur umarım. Fazladan iş yükü onları bekliyordu. Baş animatör Jeremy Yates aylardır benim veya bir arkadaşımın üstünde çalıştığı bir şeyi kesip attığımıza inanamıyordum. Gerçekten de çok zor bir geçiş dönemiydi. Fakat dürüst olmak gerekirse geriye dönüp baktığınızda alınan kararların doğru olduğunu görüyorsunuz. Bu sayede Uncharted 4 daha iyi bir oyun oldu. Bu şekilde açıklamaları çalışanların duygularını tam manasıyla ifade ediyordu. Oyuna birçok mekanik eklemeyi düşündüler. Halat mekaniği de bunlardan sadece biriydi. Normalde oyunun başından sonuna kadar kullanılmak istenen bu mekanik oyunun temposunu düşüreceği için sadece belli bölgelerde kullanılabilir hale getirildi. Oyuna bol miktarda gizlilik mekanikleri eklemek de bunlardan biriydi. Tek sıkıntı oyunun ilk geliştirildiği bölümlerde buna uygun olmayışıydı. Bu da tüm bölüm tasarımının tekrardan düzenlenmesi anlamına geliyordu. Tırmanma ve tutunma mekaniklerinin değişikliğe gidilmesi bunlardan biri. Oyunun en güzel yerinde sırf yanlış tuşa bastığınız için uçurumdan düşüp ölmek kimseye eğlenceli gelmeyeceği için oyundan çıkarılan mekaniklerden biri oldu. Genelde oyun firmalarının tek adam sistemi vardır. Bir tane yönetmen vardır ve neredeyse her işi o koordine eder. Çalışanlardan birinin oyun hakkında farklı bir düşüncesi dile getirmesi için bir dünya prosedür açması gerekir. Ama söz konusu firma Naughty Dog olunca işler biraz değişiyor. Misal çoğu oyunun tek bir yönetmeni olurken Uncharted 4'ün 2 yönetmeni vardı. Bruce ve Neil Druckmann. Birbirini çok iyi tanıyan ve tamamlayan iki dost. İki yönetmenin olması insanların fikrini daha kolay dile getirmesi için önemli bir detay aslında. Naughty Dog firmasında herkesin fikrine önem verilirdi. Genel bir toplantıda ekipten biri el kaldırıp oyun hakkındaki yeni fikrini rahatlıkla dile getirebilirdi. Başta Bruce ve Neil olmak üzere şirket sahibi Andy Gavin gibi isimler bu fikirler üzerine oturup düşünürlerdi. Bazıları için bu durum fikir karmaşası oluştursa da Naughty Dog'da işler bu şekilde ilerliyor. Şirketin eş başkanlarından biri olan Evan Wills şunu söyledi. Bruce ve Neil birbirlerinden habersizce aynı sahne için farklı tasarım yaptığı ortaya çıkınca birkaç haftalık çalışmanın boşa gitmesi üzerine ender rastlanan bu olaylardan kaybettiğimiz zaman kazandığımız verimliliğin yanında hiç kalır şeklinde açıklaması yenilikçi ve farklı fikirlere verdiği önemin ne kadar güzel gösteriyor. Böyle bir şeyin ülkemizde herhangi bir sektörde varlık gösteren firma için olduğunu düşünsenize. İki adama da ne salaksınız şirketi zarar uğrattınız diye işten kovarlar. Yetmez
Üzerine tazminat davası bile açarlar. Vizyon gerçekten önemli. 2014 E3'te yayınlanan demoyu hatırlarsınız. Hani şu pazar yerinde geçen oyunun en iyi bölümlerden birinin yayınlandığı, ilk defa araç kullanabildiğimizi öğrendiğimiz o sahne. O sahnede bile o kadar çok detay ve çalışma vardı ki E3 sunumuna yetiştirebilmek için ekip var gücüyle çalışmıştı. Demo bittikten sonra Druckmann demonun birçok yerinde değişikliğe gidilmesini isteyerek hem sabırları zorladı hem de ince detayları fark etmesinden dolayı çalışanlarının takdirini kazandı. Demo yayınlandığında E3'ten gelen harika yorumlar ekibin ve liderinin ne kadar doğru bir iş yaptığının en önemli kanıtıydı. Bu da onlara daha iyisini yapabilmeleri için gereken enerjiyi vermiş oldu. Uncharted 4'ün geliştirme sürecinde o kadar anlatılması gereken şeyler yaşandı ki hepsini anlatmaya kalksak oturur sabaha kadar konuşuruz. Misal Bruce yönetmenlik koltuğuna yeni oturduğunda birkaç aylık işi olduğunu düşünüyordu. Ama fazla mesailer sonrasında eviyle ofis arasındaki mesafe uzun olduğu için ofisine yürüme mesafesine daire tutmak zorunda kalınca kazın ayağının da öyle olmadığını anladı. Ama bu taşınma işini birileri zorladığı için değil, işini daha verimli hale getirmek için yaptı. Adamlardaki iş ahlakının güzelliğine bakar mısın? 2015 yılının son ayına gelindiğinde geliştirici ekibin stresi mevcut stresin en az 2 katına çıktığını tüm çalışanlar hissetmeye başladı. Çünkü oyunun teslim tarihi 18 Mart olarak belirlenmişti. İşin daha gerici tarafı ise Şubat'ın ortasına kadar oyunun Gold versiyonu ulaşması gerekiyordu. Ama oyun için yapılan testlere bakıldığında halledilmesi gereken daha bir dünya hata mevcuttu. Yanlış bir yerde ateş ettiğiniz için oyun çökme hatasından tutun da yönlendirme hataları gibi ufak tefek hatalar vardı. Herkes gibi eş başkan Evan Wills da durumun ciddiyetinin farkındaydı. Eğer hataların hepsini çözmeye çalışırlarsa oyunun yetişemeyeceği kesindi. Onun için yapılacak tek şey ilk gün yamasıydı. Oyun dijitale çıkacak ama CD sürümleri birkaç hafta sonra oyun düzeldikten sonra daha rafine hale geldikten sonra basılıp satılacaktı. Bu kadar dar zamanda yapılacak en mantıklı iş buydu. İşler iyice içinden çıkılmaz hale gelmiş, bu oyun çıkmayacak dedikodusu yayılmaya başlamıştı. Evan Wills evinde oturmuş bu işin içinden nasıl çıkacağını düşünürken birden telefonu çaldı. Arayan Sean Layden'dı. Sony'nin tüm geliştirici firmalarından sorumlu adamı. Wills İçine doğru sıçmanın ne olduğunu işte o zaman anladı. Layden dedikoduları duymuş olacak ki Wills'a sanırım Uncharted için biraz daha vakte ihtiyacınız var. Patron bugün iyi günündeydi ve sana bir ay daha müsaade verdi. Nisan ayına kadar vaktim var, kolay gelsin dedi ve kapattı. Wills da Boynuma dolarım. Estağfurullah yeğenim, ben senin boynuma dolarım. Estağfurullah, çok kibarsınız. Eyvallah. hayranlığını dile getirdi. Sony'de zor bir geliştirme sürecini geçirdiklerini biliyor ve markanın değerini kaybetmemek adına onlara bu süreyi vermenin aslında bir kazanç olduğunu anlıyordu. Uzun bir geliştirme süreci, bitmek bilmeyen uzun mesailer, yoğun iş temposu ve daha birçok sıkıntı bitmişti. Ama beklenenden biraz daha geç olsa da yayınlanmıştı. Ama gelen tepkiler beklenenden çok daha iyiydi. Büyük riskler alınmış ve bu oyuncular tarafından büyük bir hayranlıkla karşılanmıştı. Satış rakamları hem yapımcı firmayı hem de geliştirici firmayı memnun ederken emeklerinin karşılığını oyuncuların hayranlıklarıyla taşlandıran çalışanlar da güzel bir tatil hak etmişlerdi. Seri şimdilik burada noktalandı. Bundan sonra ne olur, seri nereye doğru yol alır kimse bilemez. Bildiğimiz bir şey varsa geliştirici ekibin bir süre daha böylesine marka değeri yüksek bir oyuna girmek istemeyecekleridir. Eğer buraya kadar dinleme gayreti gösterdiyseniz gerçekten teşekkür ederim. Normalde oyunun sadece hikayesini anlatıp bitirecektim. Ama böylesine devasa bir oyunun arka planında neler yaşandığını görmezden gelmek istemedim. Sanki bu oyunu yapanlara saygısızlık olur gibime geldi. Bunun için ayrı bir video çekmeyi de doğru bulmadım. Onun için bu videoyu 2 bölüme ayırmanın daha mantıklı olduğunu düşündüm. Gerçi videonun başından kısaca dedim ama sanırım kısadan biraz uzun sürdü. Diablo belgeselinden sonra böyle bir video yapmam diyordum ama yine dayanamadım. Gerçekten benim için yorucu bir içerik oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Benim için de gerçekten yorucu bir seslendirme oldu. Gelelim çekilişimizin şartlarına. Kanala abone olduktan sonra videoya yorum yapıp Discord sunucumuza gelip çekiliş kanalındaki çekilişe videoda gördüğünüz gibi katılmak. Hepinize bol şanslar. O zaman bu haftalıkta bizden bu kadar. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı, Discord sunucumuza gelip sohbetimize katılmayı ve son olarak da açıklamalar kısmında linkini bulabileceğimiz podcastlerimizi dinlemeyi unutmayın. Arzu ederseniz kanala katılarak bize Nakintosh destek de verebilirsiniz. Ayrıyeten bu videoyu beğendiyseniz yorumlar kısmına da süper teşekkür atarak bizlere destek sağlayabilirsiniz. Hepinize iyi eğlenceler. Unutmayın ki oyunlar
öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldı. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.